Bu kız defalarca kilo vermeye çalıştı ama her seferinde aynı şey oldu, başladı, devam etti ve sonra bıraktı. Ve en sonunda kendine şunu söyledi: ben iradesizim ama gerçek şu, büyük ihtimalle o iradesiz değil. Sadece yanlış şeyi suçluyor. Çünkü çoğu insanın kilo verememesinin sebebi sandığı şey değil ve eğer sen de defalarca başlayıp bıraktıysan bu video tam olarak senin için. Her şey çok iyi başlıyor. Diyete karar veriyorsun. O an bir motivasyon geliyor. Bu sefer olacak diyorsun. Sağlıklı yemekler hazırlanıyor. Şeker kesiliyor. Abur cubur yok. Hatta belki spor bile başlıyorsun. İlk gün harika geçiyor. İkinci gün hala kontrol sende. Kendinle gurur duyuyorsun. Aynaya bakıyorsun ve diyorsun ki ben bunu yapabilirim. Ama sonra üçüncü gün geliyor ve bir şey değişiyor. Akşam oluyor. Yorgunsun. Belki stresli bir gün geçirdin. Belki canın sıkkın ve bir anda aklından bir düşünce geçiyor. Bir şey yesem ne olur ki? Küçük bir şey diyorsun, sadece biraz. Sonra o biraz daha oluyor ve fark etmeden kontrol gidiyor. O an kendini durduramıyorsun. Sanki başka biri yönetiyor gibi ve birkaç dakika sonra her şey bitiyor. Sonra ne oluyor biliyor musun? Sessizlik ve hemen ardından suçluluk. Neden yaptım? Ben neden böyleyim? Herkes yapıyor ama ben yapamıyorum. Ve o cümle tekrar geliyor. Ben iradesizim ama işte burada herkesin yaptığı en büyük hata başlıyor. Çünkü bu yaşadığın şey irade problemi değil. Sorun beyninin çalışma şekli. Evet, beyninin seni korumaya çalışması ama bunu yanlış şekilde yapması. Çünkü beyin tek bir şey ister, hayatta kalmak. Ve sen gün içinde kendini kısıtladığında, az yediğinde, kendini zorladığında beynin bunu bir tehdit olarak algılar ve sana karşı çalışmaya başlar. Mesela stresli olduğunda beynin sana şunu söyler: bir şey ye, rahatla. Çünkü yemek yemek, özellikle şekerli ve yağlı şeyler kısa vadede seni iyi hissettirir. Dopamin salgılanır. Yani beynin ödül verir ve sen bunu fark etmeden öğrenirsin. Stres eşittir yemek. Zamanla bu bir alışkanlık olur. Sen aç olduğun için değil, rahatlamak için yersin. Ama bu sadece bir parça. İkinci büyük sebep aşırı kısıtlama. Gün içinde çok az yiyorsun. Kendine yasaklar koyuyorsun. Bunu yememeliyim, şunu yememeliyim. Ama bedenin bunu kabul etmez. Çünkü açlık bir seçim değildir. Bir ihtiyaçtır ve ne kadar bastırırsan o kadar büyür. Akşam olduğunda o bastırdığın açlık geri döner ama bu sefer daha güçlü ve o yüzden kendini durduramazsın. Bu senin zayıf olman değil, bu biyoloji. Üçüncü sebep ise düzensizlik. Ne yiyeceğini bilmiyorsun, plan yok, hazırlık yok. Gün içinde ne bulursan onu yiyorsun ve bu zihinsel olarak seni yorar. Sürekli karar vermek zorunda kalırsın ve bir süre sonra beynin şunu seçer: en kolay olanı. Yani hızlı, pratik ve genelde sağlıksız olanı. Ve tüm bunların sonunda sen kendini suçlarsın. Ama gerçek şu: sorun sen değilsin. Sorun sisteminin olmaması. İnsanlar sürekli daha güçlü olmaya çalışıyor, daha az yemeye, daha çok dayanmayı deniyor. Ama bu bir savaş ve her gün kendine karşı savaşamazsın. Bir noktada kaybedersin. Herkes kaybeder. Gerçek çözüm daha güçlü olmak değil, daha akıllı bir sistem kurmak, daha az düşünmek, daha az karar vermek, daha az zorlanmak. Ben bunu fark ettiğimde her şey değişti. Kendime şunu sordum: neden bu kadar zor? Ve cevap basitti. Çünkü her şeyi karmaşık hale getiriyordum. Ne yiyeceğimi düşünmek, hesap yapmak, kendimi kısıtlamak, bunların hepsi zihinsel yük. O yüzden beslenmemi basitleştirdim. Kararsızlığı ortadan kaldırdım. Daha pratik hale getirdim ve en önemlisi sürdürülebilir yaptım. Çünkü mesele mükemmel olmak değil, mesele devam edebilmek. Ve eğer sen de aynı döngüdeysen, başlayıp bırakıyorsan, kendini suçluyorsan şunu bil: sorun irade değil. Sadece yanlış sistemi kullanıyorsun ve bu değiştirilebilir. Bu konuyu daha detaylı anlattığım ve nasıl bir program uyguladığımı gösterdiğim bir video var. Eğer gerçekten bu döngüden çıkmak istiyorsan onu izlemeni öneririm. Çünkü bazen sorun sen değilsin, sadece sana yanlış öğretilmiş.